Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu yapımı çok kolay, hızlıca örüp bitirebileceğiniz bere çalışmasını yapacağız. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir görünüme sahip. Şöyle tersine de bakalım. Lastik çalışmamız da bu şekilde. Şöyle ipimi hemen göstermek istiyorum. Kar topunun melange iplerinden kullandım. 100 gramda 170 metre uzunluğuna sahip. Ayrıca 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler de bu metre uzunluğuna yakın ipler kullanırsanız aynı ölçülerde bir bere örebilirsiniz. Çocuklar için çalışmak isterseniz daha ince iplerle daha küçük tığ numaraları kullanarak berenizi daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi yetişkinler için de yine herkesin elinin yapısı farklı olduğu için ya biraz daha büyük tığ numarası kullanarak, sizin bereniz küçük olduysa 6,5 milimetre tığ kullanarak daha büyük yapabilirsiniz. Ya da son arttırma sırasını tamamladıktan sonra bir sıra arttırma yapmadan örüyoruz. O bir sıranın üzerine bir iki sıra daha arttırma yapmadan aynı sayılarla sıra ekleyebilirsiniz. O zaman yine bereniz aynı ölçülerde olmuş olacak. Yani burada benim beremin şu genişliği 25, buhar ütüsünden sonra da 26-27 santimetre oldu. Dolayısıyla 25'in üzerinde olmasında problem yok. O yüzden sizler arttırma sırasından sonra 2 sıra daha ekleyip daha sonra eksiltmeye başlayabilirsiniz. Tabii ki bunu deneyerek ilerleyeceksiniz. Evet, küçük örebilmeniz için de yine ince iplerle çocuklar için yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen beremizin yapımına başlayalım. Başlarken kolay sihirli halka yapacağım. Sizler sihirli halka yapmak istemezseniz 5 tane zinciri çekip küçük bir halka oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi tuttum ve bir halka oluşturdum. Buradan tığımı geçiriyorum. Buradan bir ip aldım ve bir zincir çektim. Şimdi şöyle halkamı bozmadan tekrar halkanın içinden bir ilmek daha aldım. Biraz uzattım, çok sıkı olmasın. İkisini birlikte topladım ve sık iğne yapmış olduk. Şimdi sık iğnemizin ikinci ilmeğine, şu ilk ilmeğine değil ikinci ilmeğine şu aradan batıyorum. Buradan tekrar bir ip aldım ve ilmeğimi uzattım. Tığımda yine iki tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde ilk trabzanımızı yapmış olduk. Sizler 3 zincir çekerek de yine başlayabilirsiniz. Hemen sırasıyla devam ediyorum. Toplamda 20 tane ikili trabzanımız olacak. Baştaki yapmış olduğumuz trabzanla birlikte. 3, şöyle dördüncüsü, 5, 6, 20. ikili trabzanımı yaptım. Ara ara yine sihirli halkanızı küçültebilirsiniz. Yani bu ipimizi çekerek. Şimdi şöyle hemen çekiyorum dikkatli bir şekilde. Böyle çok trabzanımız olduğu zaman sihirli halkayla başlamamız daha iyi oluyor. Şöyle çektim. Evet. Şimdi burada hemen ilk trabzanın üzerine gördüğünüz gibi sık iğne ile yaptığımız için burada yine iki tane ilmeğimiz var. Hemen buraya batıyorum. Şu sihirli halkamın ipini de tığımın üzerine aldım. Buradan çektim ve kaydırmayla kapattım. Şimdi ikinci sırada bir ön bir arka ikili trabzan yapacağız. Arttırma yapmayacağız. Hemen ilk trabzanı ön ikili trabzan olarak başlayacağım. Şöyle bakın, zincir çekmeden, dilerseniz bir zincir de çekebilirsiniz. Ben biraz ilmeğimi uzattım. Buradan şöyle ilk trabzanımın altından bu şekilde ipimi aldım. Biraz uzatıyorum şu iki ilmeğimi. İkisini birlikte topladım. Yine sık iğne yapmış oldum aslında. Burada iki tane ilmeğimiz var. İkinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan tekrar bir ip aldım. Tekrar iki ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Sizler burada şu iki ilmeği topladıktan sonra iki zincir çekerek de trabzanınızı yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki trabzanı arka ikili trabzan yapacağım. Bu ipimizi daha sonra iğne yardımıyla gizleyeceğim. Bunu burada bırakıyorum. Hemen sıradakini şöyle arkadan tığımı geçirdim. Buradan
ipimi aldım ve arka ikili trabzan yaptım. Tekrar bir ön ikili trabzan, bir arka ikili trabzan. İkinci sırada bu şekilde artırma yapmadan ön ve arka trabzanlarla tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Son trabzanımı arka ikili trabzan olarak yaptım. Şimdi ilk trabzanımız ön ikili trabzan. Hemen burada şöyle bu ilk trabzanınız bu tarafa doğru yatabilir. Onu karıştırmayalım. Şöyle çektiğimiz zaman, şöyle düzelttiğimiz zaman ön ikili trabzanımız var. Hemen buradan batıyorum. Yine ilk iki ilmeği aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi yine ön trabzanımızı ön ikili trabzan olarak devam edeceğim. Şöyle bakın altından aldım. Hemen uzattım. İkisini birlikte topladım. Tekrar buradan batıyorum. İkinci ilmeğe. Buradan tekrar ilmeğimi aldım. Uzattım. İkisini birlikte topladım. Şimdi bir tane arka ikili trabzanımız var. Üçüncü sırada arttırma yapacağız. Bu arka ikili trabzanın üzerine iki tane arka ikili trabzan yapıyoruz. Bu birincisi. Biraz da şöyle trabzanlarımı uzatarak yapmaya çalışıyorum. Hemen ikincisini yaparken şöyle üstten batıyoruz. Yani alttan değil. Bu trabzanımızın yapmış olduğumuz trabzanın şöyle üstüne gelmiş oluyor bakın ipimiz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olur. Buraya iki tane arka ikili trabzan yaptım. Ön trabzanlarımız her zaman aynı şekilde devam edecek. Sadece arka trabzanlarımız üzerinde arttırma yapacağız. Yine iki tane arka ikili trabzan yapıyorum. Buradan tekrar battım. Aynı yere bir arka ikili trabzan daha yaptım. Evet, üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Yine burada son arka ikili trabzanımızın üzerine iki tane arka ikili trabzan yaptım. Hemen ilk ön trabzanımızın üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar ön ikili trabzan yapıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Tekrar ikinci ilmeğe batıyorum. Bakın biraz sıkı yapmışım. Biraz daha zor oldu. İkisini birlikte tekrar topladım. Şimdi bu sırada arttırma yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada ilk arka ikili trabzanımızı tek olarak yapalım. İkincisinin üzerine yine iki tane yapacağız. Bu sırada 3 tane arka ikili trabzanımız olacak. Ön trabzanımızı yine ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sırada yine iki tane trabzanımız var. İlkini tek olarak arka ikili trabzan. İkincisinin üzerine iki tane yapıyorum. Şöyle ikinci arka ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sırada ön ikili trabzanımız var. Tekrar sırada iki tane ikili trabzanımız var. İlkine tek olarak arka ikili trabzan, ikincisinin üzerine iki tane arka ikili trabzan yaparak bu sırada arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra hep aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni sıraya başladığımız zaman burada yine ön ikili trabzanla başlayacağız. 3 tane olan bu aradaki arka ikili trabzanlarımızı 4'e çıkaracağız. Yine baştakileri tek olarak arka ikili trabzan yapıyoruz. Son trabzanın üzerine iki tane arka ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde sıralarımız toplamda 7 sıra olana kadar bu aradaki trabzanlarımız 7 tane olana kadar sıralarımızı arttırmaya devam ediyoruz. 7 tane olduktan sonra burada 7 tane trabzanımız olduktan sonra bir sıra arttırma yapmadan, yani bu aralarda 7 tane trabzanımızın olduğu sırayı arttırma yapmadan bir sıra örüyoruz. Daha sonra yeni sırada 8'e çıkartıyoruz. Yine arttırma yapıyoruz ve 8 tane olduktan sonra da en son sırada bir sıra 8 tane trabzan olarak son sırayı örüyoruz. Yani burada
Arttırmamız 7 tane olduktan sonra 2 sıra 7, 2 sırada 8 tane trabzanımız olarak sırayı tamamlıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben hemen tamamlamış olduğum şu motifimizin üzerinde de tekrar göstereceğim. Şimdi burada arttırmalar yapmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi arttırmalar yapmaya devam ettim. Şimdi burada 7 tane oldu trabzanın bu sırada. Hemen üzerindeki sırada 7 tane olarak devam ettim. Sırayı tamamladım. Sonra yeni sırada yine son trabzanın üzerine 2 tane yaparak 8'e çıkardım. Ve son yapmış olduğum sırada da hiç arttırma yapmadan 8 tane aralarda arka ikili trabzanlar yaparak motifimizi yani şapkamızın tepe kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada şöyle benim yapmış olduğum tığ numarası, yani benim kullanmış olduğum tığ ve ipimizin kalınlığına göre burada yetişkinler için 25 santimetre olması yeterli. Bakın 25 santimetre oldu. Şimdi sizler de eğer ölçüleri doğru düşürmek isterseniz benim kullanmış olduğum ipin metre uzunluğuna yakın ipler kullanmanız gerekiyor. Ölçüleri ona göre ayarlıyoruz. Çünkü bütün iplerin inceliğine, kalınlığına göre burada sıra sayısı ve trabzan sayısı vermem mümkün değil. Ve orantılı bir şekilde arttırıp orantılı bir şekilde de eksiltme yapıyoruz. Şimdi burada artık eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmeleri yaparken şimdi hemen yetişkinler için baş çevresi 60 santimetre, 55-60 santimetre. Yani aslında 55 santimetre yapacağız ama esneme payıyla bu 60 santimetre olacak. Dolayısıyla burada artık arttırmalarımızı durdurduk. Zaten son sırada da 8 tane trabzan yaptığımız için arttırmadan yapmış olduk. Bu sıradan sonra eksiltmeye başlayacağız. Hemen yine burada ön trabzanın üzerine kaydırmayla sırayı şöyle kapattım. Şimdi ilk trabzanımı her zamanki gibi ön ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Biraz kadrajı büyüteceğim. Hemen sıradan devam ediyorum. Şimdi bu defa eksiltme yapacağımız için hep son iki arka ikili trabzanı teke düşüreceğiz. Yani tam tersini yapmış olacağız. Şimdi sırasıyla arka ikili trabzanları örüyorum. Sonda 2 tane arka ikili trabzanım kalana kadar burada trabzanlarımı yaptım. Şimdi bu son iki birlikte şöyle ikisinin birden üzerinden, bakın tığımı alttan geçirdim. İkisini birden bu şekilde ipimi böyle aldım ve teke düşürerek bir arka ikili trabzan yaptım. Burada toplamda 7 tane arka ikili trabzanımız kaldı. Hemen ön ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar arka ikili trabzanlarla devam ediyorum. Bir kez daha göstereceğim burada. Evet, sonda yine 2 tane arka ikili trabzanımız kaldı. Hemen şöyle tığımı arkadan geçirdim. 2 trabzanımın üzerinden şöyle arkadan ipimi aldım. Buradaki trabzanlarımızı da teke düşürmüş oldum. Eksiltmemizi yaptık bu şekilde. Yine ön ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar arka ikili trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi 3 sıra bu şekilde eksiltme yapacağız. Yani yeni sırada da 7'ye düşen bu arka ikili trabzanlarımızı son 2 tanesini teke düşürerek 6'ya düşüreceğiz. 3. sırada da 5'e düşüreceğiz. Şimdi toplamda 90 trabzanla burada sırayı tamamlamıştık. 90 tane trabzanımız var burada. Bunu toplamda 60 tane ikili trabzana düşürmüş oluyoruz. 60 tane zinciri çektiğiniz zaman baş çevrenize ölçün. 60 tane zincir yetişkinler için baş çevresi için yeterli. Yani 55 santimetre, 55 ile 60 santimetre arasında olacak. Hemen şurada teke düşürecektim, unuttum. Şöyle bir kez daha göstermiş olayım. Son ikiyi teke düşürüyorum. Ve o şekilde paralel olarak eksiltmemizi yapıyoruz. Yani burada da 90 tane trabzanımızı 3 sırada 60 tane ikili trabzana düşürmüş oluyoruz. Dolayısıyla
farklı ipler kullandığınız zaman bu sayılar aynı şekilde ilerlemeyecektir. Benimle aynı kalınlığa sahip iplerle yaparsanız ölçüleri tutturmanız daha kolay olur. Evet, şimdi ben 3 sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Dediğim gibi yeni sırada yine eksiltme yapacağız. Toplamda 2 sıra daha yapacağız bu sıradan sonra ve aradaki trabzanlarımızda artık burada 5 tane trabzanımız kalacak. Evet, toplamda 3 sıra eksiltmelerimi yaparak tamamladım ve son sırada 5 tane arka ikili trabzanım var. Şimdi bundan sonra artık lastik çalışmasına başlayacağız. Hemen burada ön trabzanımızla başlıyoruz. Yine bir ön bir arka ikili trabzanla devam edeceğiz. Şimdi burada yine aynı şekilde şöyle ilmeğimi aldım, uzattım, iki ilmeğimi birlikte topladım. Hemen şöyle ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım, uzattım ve ikisini birlikte topladım. Şimdi sıradaki arka ikili trabzanımızı yine arka ikili trabzan yapıyorum. Sıradakine ön ikili trabzan olarak, yine sıradakine arka ikili trabzan. Yani bundan sonra hep bir ön bir de arka ikili trabzan yaparak tığ işi lastik çalışması yapacağız. Burada ben 3-4 sıra yapmayı düşünüyorum. Sizler isterseniz 5'e tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada çok sıkı olduysa, belki elinizin yapısından dolayı, yani kalın ipte kullandıysanız, yine de bu lastik çalışması eğer sıkı olduysa 2 ön trabzan 2 arka trabzan olarak da yine lastik çalışması yaparsanız o zaman biraz daha az toplayacaktır. Yani genişlemiş olur. Ya da burada geniş olduysa yine elinizin yapısına göre, o zaman tığ numaranızı yarım ya da 1 milimetre düşürerek daha küçük numaralı tığ ile bu lastik çalışmasını yaparak burayı toparlayabilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Yine sıranın başına geldiğimiz zaman ön trabzanımızla başlayacağız. Arka trabzanları arka ikili trabzan, ön trabzanları da ön ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Dediğim gibi ben burada 3-4 sıra örmeyi düşünüyorum. Bundan sonra devam etmeyeceğim çünkü aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Şöyle bakın, çevirdiğimiz zaman hafif bir buhar ütüsü de yapacağım. Biraz daha salaş durması için, ipimiz yün karışımı olduğu için hafif bir buhar vereceğim ve elimle hafif hafif bu şekilde, çok bastırmadan esneteceğim. O şekilde şapkamızı, pardon, beremizi tamamlamış olacağız. Evet, beremizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.